Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ruh sağlığı ve beslenme arasındaki ilişkiyi inceleyen çok fazla araştırma var. Ben de sizler için bu araştırmalara göz attım ve strese iyi gelen besinleri sizler için özetledim. Buyurun videoya geçelim. Stres için kullanabileceğimiz ilk besin balıktır. Balığın omega-3 içeriği bu aşamada çok değerli. Omega-3 vücudumuzda sentezlenemeyen ve besinlerle vücudumuza almamız gereken bir esansiyel yağdır. EPA ve DHA olarak adlandırdığımız omega-3 yağ asitleri hücre zarının akışını artırırlar. Bu sayede strese karşı daha kolay mücadele etmemizi sağlarlar ve aynı zamanda hücreler arası sinyallerin de daha iyi olmasını sağlarlar. Özellikle soğuk sularda yaşayan somon gibi yağlı balıklar EPA ve DHA yönünden daha zengindir. Omega-3 içeriği yüksek balıkları haftada 1-2 defa tüketerek EPA ve DHA'yı diyetimize dahil edebiliriz. İkinci besinimiz de bitter çikolata. Çikolata içerisindeki kafein, teobromin ve N-açiletanolamin gibi bileşikler sayesinde beynin kan akışını artırır ve beyin sağlığımızı destekler. Aynı zamanda ruh sağlığını da destekler. Çikolatanın hedonik değer denilen haz değeri de yüksektir. Bu yüzden tadı, kokusu hatta dokusu bize mutluluk verebilir. Ancak burada tabii ki çikolata seçimi çok önemli. İlave şeker içeriği daha yüksek olan sütlü çikolata yerine hem antioksidan hem de kakao oranları yüksek çikolataları tercih edersek, bitter çikolatayı tercih edersek bizim için daha sağlıklı olur. Bitter çikolata olarak %70 ve daha fazla kakao içerenleri tercih etmeliyiz. Bunları da kademeli tüketmekte fayda var. Önce %70'lik sonra %80'lik gibi. Peki ne kadar tüketilmeli bitter çikolata? Stresli olduğumuz bir zamanda 1-2 kare bitter tüketebiliriz. Ancak daha fazlası uzun dönemde kilo almamıza neden olacaktır. Bu yüzden tabii ki dikkat etmeliyiz. Üçüncü kurtarıcı besinimiz de probiyotikler. Peki nasıl bir etki yapıyorlar strese veya depresyona karşı? Serotonin birçoğunuzun bildiği gibi mutluluk hormonu olarak geçen, iştahımıza, ruh halimize etki eden bir beyin kimyasalıdır. Vücudumuzdaki serotonin hormonunun %90'ı bağırsaklarımızdaki sağlıklı bakteriler tarafından üretiliyor. İşte bu yüzden bağırsak sağlığımız, beyin sağlığımız için çok önemli. Yapılan araştırmalarda sağlıklı bağırsak bakterileri ile düşük depresyon oranları arasında ilişki bulunmuştur. Probiyotik olarak günlük beslenmenizde yoğurt, kefir gibi fermente gıdalardan faydalanabilirsiniz. Bunları gün içerisinde 1-2 su bardağı kadar tüketebilirsiniz. Stresi kontrol etmek için kolaylıkla ulaşabildiğimiz meyvelerden de faydalanabiliriz. Beslenmemizde meyvelerin yeterli miktarda olması düşük depresyonla bağlantılı bulunmuş. Meyveler stresle savaşmamızda şu şekilde bize yardımcı oluyor. Meyveler yüksek oranda antioksidan ve fenolik bileşikler içerirler. Bu yüzden vücudumuzdaki zararlı maddelere karşı savaşırlar ve strese karşı da bizi korumuş olurlar. Bunun yanında meyveler lif içerdiği için kana daha yavaş salınırlar ve diğer basit karbonhidrat kaynakları gibi kan şekerini hızlı bir şekilde yükseltip hızlı bir şekilde düşürmezler. Bu yüzden ani ruh hali değişikliklerine neden olmazlar. Sinirlilik, gerginlik gibi durumlara neden olmazlar. Ruh hali kontrolü için destek olurlar. Bu yüzden meyvelerden rahatlıkla faydalanabiliriz stres için. Tabii ki beslenmemizde çeşitlilik önemli. Meyvelerde de bu geçerli. Gün içerisinde çeşitli meyvelerden faydalanmalıyız. Ancak burada ben muza dikkat çekmek istiyorum. Çünkü muz hem düşük duygu durum bozukluklarıyla ilişkili bulunmuş hem de vücudumuzdaki serotonin ve dopamin gibi mutluluk hormonu olarak adlandırdığımız moleküllerin öncüsü olan B6 vitamininden zengin. Bu yüzden duygu durum bozukluklarımızı kontrol için strese karşı rahatlıkla muzu kullanabiliriz. Miktar olarak da günlük 2-3 porsiyon meyve tüketilmeli. Bunlardan birisi de muz olabilir. Diğer bir besin grubu da kuru yemişler. Kuru yemişler serotonin hormonunun sentezinden sorumlu olan triptofan amino asiti içerirler. Badem, kaju, yer fıstığı, ceviz, ay çekirdeği, kabak çekirdeği gibi kuru yemişler triptofanın iyi kaynaklarıdır. Vücudumuzda çinko ve selenyum minerallerinin eksikliği depresyona neden olabilmektedir. Bu yüzden kuru yemişlerin tüketimi çok önemli. Ancak tabii ki kuru yemişler yağ içeriklerinden dolayı dikkatli tüketilmesi gereken besinler arasındadır. 16.000 kişi üzerinde yapılan 10 yıllık bir çalışmada günlük ılımlı kuru yemiş tüketiminin %23 oranında depresyonu azalttığı bildirilmiş. Miktarları nasıl olmalı, günlük nasıl tüketmeliyiz? Fazla kilolu kişilerde kuru yemiş tüketimi diyetisyenlerinin günlük beslenme programlarında önerdiği kadar olmalı. Ama bunun dışında fazla kilosu olmayan bireyler için 30 gram kuru yemiş tüketimi yeterlidir. Evet, gelelim kahveye. Şöyle bir kahve olsa da içsek rahatlasak dediğiniz bir an illaki olmuştur. Kahve gerçekten bizi rahatlatan bir içecek.
Bunun sebebi de içerisindeki kafein, vücudumuzdaki dopamin olarak adlandırdığımız mutluluk hormonu ve noradrenalin kimyasallarının sentezini artırıyor. Ancak kahvenin gün içerisinde tüketimine çok dikkat edilmeli. Çünkü vücudumuzdaki sakinleştirici olan GABA reseptörlerinin de azalmasına neden oluyor. İşte bu yüzden kahve gün içerisinde fazla tüketildiğinde strese neden olabilir. Özellikle öğlen ve akşam tüketilen kahve bu etkileri yapabiliyor. Eğer kahve içmeyi çok seviyorsanız kahvaltıdan sonra, kahvaltıdan önce de değil. Çünkü kan şekeri kontrolümüzü de bu anlamda azaltıyor kahvaltıdan önce olursa. Kahvaltıdan sonra içeceğiniz bir kahve sizin gerçekten rahatlamanızı sağlayacaktır. Son besin grubu da kuru baklagiller. Kuru baklagiller iyi B vitamini kaynaklarıdır. B vitaminleri vücudumuzda serotonin, dopamin gibi yine beyin kimyasallarının seviyelerini artırarak bizim duygu durum bozukluklarıyla baş etmemizi sağlarlar. Ayrıca B9 gibi vitamin eksiklikleri depresyona neden olabilir. Bunların engellenmesi için de kuru baklagil tüketimi önemlidir. Haftada 2-3 defa bir porsiyon kuru baklagil rahatlıkla tüketebilirsiniz. Sizler için bugün mutluluk veren ve strese karşı kullanılabilecek besinleri inceledim. Videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı, diğer videolarımdan haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Besinler ilacınız, ilacınız besinler olsun.